İran'la ABD-İsrail ittifakı arasındaki savaşta. 6 üstü 10 günlük süreçte ABD İran'a ait savaş gemilerini birer birer batırdı. Kaç tane batırdığı net değil. ABD'nin açıklamaları farklı, İran'ın açıklamaları farklı şeyler söylüyor. Ama bildiğimiz tek şey var. İran denizde ABD'ye karşı varlık gösteremedi. ABD konumunu tespit edebildiği bütün İran donanma unsurlarını zorlanmadan kolayca batırdı. En son Hint Okyanusu'nda İran'ın modern sayılabilecek bir fırkateynini de tek bir torpido atışıyla batırdılar. Böyle olunca elbette insanların aklına çok fazla soru işareti takıldı. Tabii ki bizim soru işaretlerimiz kendimizle ilgili. Bir savaş gemisini batırmak bu kadar kolay mı? Mesela amiral gemimizi ele alalım. Onca yıl çaba sarf edildi. Çok ciddi bir para yatırıldı ve ortaya TCG Anadolu gibi bizim efsane diye bildiğimiz bir savaş gemisi çıktı. Hatta bizim donanmamız amiral gemisi olarak şu anda bir uçak gemisi de inşa ediyor. Peki bunca çaba ABD ve İsrail'e girilecek muhtemel bir savaşta tek bir torpidoyla ya da bir seyir füzesiyle gerçekten heba olabilir mi? Hatta konu çok dağılmasın diye soruyu çok daha derli toplu soralım. ABD ve İsrail İran'da olduğu gibi Türkiye'ye savaş ilan etseler TCG Anadolu'yu İran'ın savaş gemileri gibi kolayca batırabilirler mi? Bugün Aura Sebilon sponsorluğunda bu önemli soruyu cevaplıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Söz konusu savunma sanayi olduğunda elbette Türkiye ile İran karşılaştırılamaz. İran sadece balistik füze ve kamikaze drone konusunda kendini geliştirdi. Onun dışında askeri teknolojiler alanında çok nitelikli bir devlet sayılmaz. Ama bizim sorumuzun çıkış noktası onların şu an tecrübe ettiği şeyler. Yani burada mesele Türk savunma sanayi ile İran'ın savunma sanayini kıyaslamak değil. Öyle olsa video çok hızlı biterdi. Bizim buradaki sorumuz TCG Anadolu'nun muhtemel bir ABD-İsrail saldırısında kendini koruyup koruyamayacağı üzerine. İran'ın savaş gemilerinin düştüğü duruma düşüp düşmeyeceği üzerine yani. Eğer Türk savunma sanayinin geliştirdiği bir sistemin savunma ya da saldırı yeteneklerinden bahsediyorsak sadece o sistemi konuşamayız. Çünkü Türkiye savunma sanayini bir bütün olarak geliştiriyor ve her sistem birden fazla sistemle entegre çalışarak kendisini koruyor ya da saldırıyor. TCG Anadolu bu konuda zirve noktalardan biri diyebiliriz. Bu yüzden de ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sisteminden bahsetmek gerekiyor. Modern bir savaş gemisinde en güçlü silahlara sahip olmak eğer bu silahları yönetecek gelişmiş bir beyin yoksa bir anlam ifade etmez. İran örneğinde aslında en çok bu eksikliği gördük. TCG Anadolu'nun savaş yönetim sistemi olan Advent işte bu bahsettiğimiz gelişmiş beyin oluyor. Gemideki bütün sensör ve silahlar bu sayede tek bir merkezden yönetiliyor ve yapay zeka destekli hızlı bir karar mekanizması devreye giriyor. Bir de bu yönetim sistemi sayesinde TCG Anadolu tekil bir platform olmaktan çıkıyor. Bir kuvvetin parçası haline geliyor. Mesela kendi radarı ufuk hattından dolayı bir tehdidi göremiyorsa görev grubunda bulunan bir başka unsurun radarı sayesinde bunu görebiliyor. Aynı şekilde yine Advent sayesinde savaş anında hasar alırsa komuta kontrol yetkisini ağdaki başka bir gemiye aktarabiliyor. Bu sayede donanma başsız kalmıyor. Advent saniyede binlerce veriyi işliyor ve operatöre yaklaşan tehditlerden hangisinin öncelikli olduğunu ve hangi silahla vurulması gerektiğini yine saniyeler içerisinde öneriyor. Bu sayede insan refleksinin ulaşamayacağı bir savunma refleksi oluşuyor. Yani aslında bundan sonra bahsedeceğimiz bütün savunma sistemleri ve donanma unsurları Advent sayesinde kusursuz çalışıyor. Peki bir saldırı olduğunda TCG Anadolu kendisini hangi silahlarla savunacak? Son hattan başlayalım. Yani Aselsan'ın geliştirdiği gökdeniz hava savunma sisteminden. Biliyorsunuz Türkiye savunmayı katmanlı bir mimaride tasarlıyor. TCG Anadolu için de bu geçerli ama tehdit üst katmanları aşıp gemiye iyice yaklaşırsa 4 kilometre kadar bir mesafenin altına düşerse o zaman gökdeniz devreye giriyor. Aselsan'ın geliştirdiği bu yakın hava savunma sistemi güdümlü füzelere ve kamikaze İHA'lara karşı çok ciddi bir başarı oranına sahip. Çünkü rakiplerinden onu ciddi anlamda ayıran bir unsur var. O da kullandığı 35 milimetrelik atom parçacıklı mühimmat. Atom, İran'ın kullandığı klasik top sistemleri gibi değil. Fırlatılıyor ve hedefin önünde patlayarak bir mermi bulutu oluşturuyor. Patlayan mühimmatın içinden yüzlerce yüksek enerjili tungsten parçacığı saçılıyor. Bunlar da elbette aşılamaz bir çelik duvar oluşturuyor. Bu potansiyelin yanında bir de gökdeniz çift namlulu yapısıyla dakikada 1100 atış yapabiliyor ve 4 kilometreye kadar etkili menzili var. Geminin ana radarları devre dışı kalsa bile kendi üzerindeki 3 boyutlu arama radarı ve elektrooptik sensörleriyle görevine devam edebiliyor. Yani 4 kilometreye kadar mesafede TCG Anadolu'yu koruyabiliyor. Aslında sadece bununla
Bununla da sınırlı değil bu mesafe. Bir de mesela Aselsan'ın stop sistemi var. Stop 25 milimetrelik bir sistem ve TCG Anadolu'nun üzerinde stratejik noktalara yerleştirilmiş 5 adet stop var. Bunlar yine uzaktan kumandalı bir top sistemi. Gemi dalgalı bir denizde bile olsa namlu hedefe kilitli kalabiliyor. Özellikle gemiye yaklaşan süratli tekneler ve dronlar bu sistemle etkisiz hale getiriliyor. Bunun yanında bir de aynı hedeflere karşı kullanılabilecek Aselsan üretimi STEM sistemi var. Bu da 12.7 milimetrelik bir makinalı tüfek. Yani TCG Anadolu yakın mesafede kendisini etkili şekilde koruyabiliyor. Orta ve uzun mesafede kendisini nasıl koruyacağını birazdan değiniriz. Ama öncesinde daha önemli bir tehditten bahsedelim. O da su altındaki tehdit. ABD donanması Hint Okyanusu'nda İran fırkateynini tek bir torpido atışıyla batırmıştı. Ağır torpidonun bunu yapma gücü var ama tabii ki her attığınız torpidoyla bir gemiyi batıramazsınız. Burada İran gemisinin savunma zafiyeti de ön plana çıkıyor. TCG Anadolu için aynı şey geçerli değil. TCG Anadolu, Aselsan'ın Hızır ve Zoka sistemleriyle su altından gelecek bu tarz tehditlere karşı entegre bir kalkan oluşturuyor. Hızır sistemi geminin altından gelen akustik sinyalleri dinliyor. Torpidonun oluşturduğu sesi kütüphanesindeki verilerle eşleştiriyor ve sadece bu ses karakteristiği üzerinden torpidonun tipini belirliyor. Hangi yönden geldiğini netleştirip komutana kaçınma manevrası öneriyor ve hangi aldatıcının atılması gerektiğini saniyeler içerisinde kararlaştırıyor. Ve burada da işte Zoka devreye giriyor. Zoka, Hızır tarafından tespit edilen torpidoyu etkisiz hale getirmek için devreye giren bir ürün grubu. Yani tek bir ürün değil, aldatıcı ve karıştırıcı sistemlerden oluşuyor. Karıştırıcılar torpidonun çalışma frekansında çok yüksek seviyede gürültü yayıyor ve torpidonun gemiyi duymasını engelliyor. Aldatıcılarsa geminin pervane sesini ve gövde yansımasını taklit edip torpidoyu üzerine çekiyor. Kendi üzerindeki itki sistemiyle gemiden uzaklaşıp torpidoyu güvenli bölgeye götürüyor. İran'ın fırkateyni her ne kadar modern diye geçse de böyle bir altyapıya sahip olmadığı için torpidoyla vurulabildi. TCG Anadolu bu konuda kendini koruyabilecek durumda. Yine İran'ın yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri radarlarının kör edilmesi oldu. ABD'nin Growler uçakları İran radarlarına elektronik harp uygulayarak onları kör etti. Ama TCG Anadolu Aselsan üretimi Ares-2N radar elektronik destek sistemini kullanıyor. Ares-2N geminin çevresindeki bütün radar yayınlarını dinliyor ve bir elektronik kulak gibi çalışıyor. Gizli çalışan modern radarları bile yakalayabiliyor. Yani TCG Anadolu bu sistem sayesinde kör kalmıyor. Düşman daha saldırıya geçmeden onun varlığından haberdar oluyor. Tabi daha esas unsurlara yeni geçiyoruz ve bu esas anlatacağımız kısımda iki önemli başlık var. Birincisi TCG Anadolu'nun taşıdığı uçan platformlar. İkincisi de görev grubu. Uçan platformlardan başlayalım. Biliyorsunuz TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisi. Üzerinden şu an Bayraktar TB3 havalanabiliyor. Yakın zamanda Bayraktar Kızılelma'da bu gemiye iniş kalkış yapabilecek. Bu ne demek oluyor? Geminin çevresinde yüzlerce kilometrelik bir gözetleme ve erken uyarı kalkanı demek oluyor. Çünkü bu işi Bayraktar TB3 ile yapacaksınız. Yüzlerce kilometre etrafta sürekli uçan birkaç tane Bayraktar TB3'ün gökyüzünü taradığı bir ortamda size bir hava unsurunun sessizce yanaşması gibi bir ihtimal yok. Düşünün ki gemiden kaldırdığınız bir Bayraktar TB3 27 saat boyunca havada kalabiliyor. Yani ciddi anlamda kesintisiz bir farkındalık oluşuyor. Bayraktar Kızılelma devreye girdiğinde ise bu farkındalığın yanında bir de koruma devreye girmiş olacak. Çünkü Bayraktar Kızılelma havadan havaya füze kabiliyetine sahip. Yani yüzlerce kilometre uzakta ilk savunma hattını başlatmış olacaksınız. Ama yine de esas savunma hattı bu değil. TCG Anadolu gibi gemiler hiçbir zaman tek başlarına göreve çıkmazlar. Yanlarında mutlaka bir görev grubu olur. Bu görev grubunda şu an Türkiye için bakarsak fırkateynler ve denizaltılar olacak. İlerleyen dönemde ise Türkiye'nin şu an geliştirdiği TF2000 hava savunma muhribi de TCG Anadolu'ya eşlik edecek. TF2000 bambaşka bir boyut. Yani o geldikten sonra TCG Anadolu'nun vurulabilme ihtimali tamamen binde, hatta 100 binde bir ihtimallere kadar düşüyor. Şu ansa bu işi TCG İstanbul ve arkasından gelecek olan İ sınıfı fırkateynler yapacak. Zaten bu tarz gemilerin esas hava savunması bütün dünyada eskort gemilerden gelir. Hiçbir uçak gemisi tek başına kendini korumaz, koruyamaz da. İşte TCG Anadolu için bu görevi şu an için TCG İstanbul yapacak ve TCG İstanbul'da milli dikey atım sistemi var. Bu sistemden Hisar ve Siper füzeleri fırlatılabiliyor. Yani orta ve uzun menzilde TCG İstanbul, TCG Anadolu'yu korumaya yeterli. 100 kilometreye kadar mesafede savaş uçakları ve seyir füzeleri TCG İstanbul tarafından engellenebiliyor. Dediğim gibi TF2000 envantere girdiğinde ise çok daha farklı bir boyutu konuşuyor olacağız. Şu ana kadar bahsettiğimiz kısım en temel kısımdı. Daha detaylara girmedik. Yani savunma bunlarla da sınırlı değil. Mesela Türkiye'nin Barış Kartalı uçakları da tehdit algılama konusunda TCG Anadolu'ya birçok yerde fayda sağlayacak. Ya da Türkiye'nin insansız deniz araçları denizaltı tespitinde kullanılabiliyor şu anda. Aynı şekilde deniz kuvvetlerimizin kullandığı helikopterler için de bu geçerli. Bunlardan filan daha bahsetmedim bile. Bu kadar çok detaya girsek video çok fazla uzayacak. Sadece anlatmak istediğim şey TCG Anadolu'nun İran fırkateynleri gibi kolay lokma olmadığı gerçeğiydi ve bu da anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yani kısaca özetlersek
TCG Anadolu sadece katmanlı bir hava savunma ağıyla korunduğu için değil, aynı zamanda savaş meydanında bir bütünün parçası olduğu için ve o bütünün bütün nimetlerinden faydalanabildiği için vurulması çok zor bir gemi. Aslında bu sadece TCG Anadolu'ya has bir özellik değil. Dünyada gelişmiş bütün devletlerin donanmaları gemilerini bu mantıkla koruyor. Yani ABD'nin bir savaş gemisini vurmak kolay değilse bunu sağlayan mantık TCG Anadolu'nunkiyle aynı aslında. Yani burada biz olması gerekeni yapıyoruz. Yapmayan İran'dı ve bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettiler. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.